Kendimizi, hayatı, maneviyatı, maddiyatı, yaşayışı, hayat nedir'i öğrenebilmek için belki yeni bir bakış, yeni bir anlayışla gelin birlikte yeniye yeniden bakalım. Her birimiz öncelikle bu hayatın içerisinde neden olduğumuzu, neden dünyadayız, neden buradayız? Niçin böyle bir dünya var? İlişkilerimiz, neden bu anneden, neden bu babadan doğduk? Eğer bir yaratıcı varsa o yaratıcıyı kim yarattı? Eğer onun burada öğretmenleri, elçileri varsa onların görevleri neydi? Ya da böyle bir misyon var mı? Her şey maddeden mi ibaret? Sadece gördüklerim mi var? Gördüklerimin ötesi var mı? İçin içi, onun derini var mı? Ve ben eğer bunları öğrenmek istiyorsam ben kimim? Ben neyim? Nereden geldim? Nereye gideceğim? Burada olmamın amacı ne? Ben neyim? Kimim? Enstrümanlarım neler? Bu hayat nasıl bir yer? Bu hayatı bana kim anlatacak? Bu hayatın ne olduğunu nasıl öğrenebilirim? Ve bir sürü daha sorular sordum. Emin ol ki her sorunun cevabı var. Kendinin ne olduğunu, hayatın ne olduğunu anlayabilmek için hayatın sembol dilini, harfler dilini, okuma dilini anlatan bir kitap yazdık. Kaderin Kodu diye. Bunu anlayıp anlatabildikçe, fark ettikçe, hayat içerisinde nasıl bir yaşam tarzı istiyorsan, bunu kendinin oluşturabileceği ve kader tarlana istediğin tohumlarla istediğin geleceği, hayatı oluşturabilmek için güzellik tohumunu yazdık. Ve bir sürü çalışmalarımızda, atölye çalışmalarımızda, seminerlerimize hayatı başka perspektiflerden anlattık. Aynı gibi görünen konuları her sefer bambaşka açılardan göstermeye çalıştık. Sen dönüştükçe görülerin, görüşlerin farklı olacak. Bildiğini zannettiğin konulara çok küçük farklı açılardan baktığında bir bakacaksın ki o bilgi bambaşka olmuş. Sen dönüştükçe dünya yepyeni bir yer olmuş. Yaşadığın bazı olaylar seni belki zorladı, belki halden hale geçirdi, bazıları isyana, şikayete götürdü, bazıları şükre götürdü. Oysa ki bu hayat dediğin şeyin önce ne olduğunu anlaman gerçekten çok önemli ki hayata bakış açın, hayat nedir sorusuna verdiğin belki de cevabın şu ana kadar hayatını teşkil etti. Bazı inandıkların, inançların vardı. Onlar sana özgüydü ve o inandıklarını yaşadın ve inandıklarını var ettin. Onun suretinde, yeryüzünde olmanın hikmetiyle. Ve nasıl ki bu dünya üzerinde inandıklarınla inandığın gibi bir hayat yaşıyorsan, beden ötesi de, ölüm ötesi zannettiğin yer de aynı şekilde inançlarını götüreceğin, bir taraftan cennetini taşıyacağın, bir taraftan cehennemde yanacağın odunları taşıyacağın bir yer olduğunu belki görebilirsin. Bu dünyada her bir kelimenle, her ifadenle neyi nasıl yarattığını, bazılarına bu yaratma kelimesi belki çok sert gelebilir. Onun suretinde vardan var edebilme gücünün adıdır yeryüzünde bizim yaratıcılığımız. Oluşmak desek de aynı anlamdadır. O oluşturmanın sahibinin sen olduğunu, asıl sahibinin buradaki vekaletiyle kendi hayatını seçebilme gücünün deneyimlerini yapabilirsin. Onun için kullandığın kelimelere bir dikkat edersin. Hangi kelimeleri kullanıyorsan o kelimelerle buluştuğun kaderleri görebilirsin. Bir matematiktir bu. Birisinin illa sana uluhiyet, ruhiyat, maneviyat şöyledir demesi değildir. Bu bizzat senin hayatının, yaşamının içindedir. Dışarıdan ispat bekleyen sol beynin değil, içinde sevgi, aşk ile, kalbinden çağrı ile bilgileri görüp değerlendirme yeteneğin de vardır. Tabii ki beyninin, duyularının, zekanın, aklının da güzel bir şekilde hizmetini alabilmen çok önemlidir. Enstrümanlarını
Yani duygularını, düşüncelerini, varlığını, bedenini, enerjilerini ne kadar iyi kullanmayı öğrenebiliyorsan onlar sana o kadar iyi hizmet edebilecektir. Çok gelişmiş bir telefon almış olsan da onu kullanmayı bilmiyorsan o sana iyi hizmet edemeyebilir. Öyleyse duygularının ne olduğunu anlaman, yani onların her bir tanesinin seni dünyayla bağ kurabilmek için bir taraftan sana dünyada olduğunu hissettirebilmek için geçmişle bağ kurabilmek ve hissiyatlarıyla bir şekilde elektrik sinyallerinin çeşitli sinir hücrelerine kaydedilerek sana verdiği müthiş bir yeteneği, duygular. Bir taraftan çok hızlı bir şekilde elektriksel sinyallerle çeşitli konuları anlayabilmen, fark edebilmen, an içerisinde belki bir sürü idrak kapılarını açabilmen için o elektriksel düşünce sistemin her bir tanesi senin için bir enstrümandır. Tabii ki istersen bunları kalıplaştırıp kendini geçmişe hapsedip bağlayabilme hali de seçebilirsin. Ya da bu enstrümanın güzel yetenekleriyle duygu ve düşüncelerine zenginleşerek kendini halden hale, manevi zenginliklere, maddi zenginliklere, hayatın güzel tatlarını almaya da taşıyabilirsin. Hatırlayacaksın ki zenginlik kapıları senin elindedir. Ama hangi alanın zenginliğini seçmek istiyorsan o senin kaderin olur. Bazen zengin olursun zaman konusunda, bazen arkadaş, bazen para, bazen mülk, bazen maneviyat, bazen bilgi, bazen de hastalık zengini de olabilirsin. Onun için hayatının içerisinde hem iyiliğin hem iyi olmayan taraflarının seçimleri senin iradenle meydana gelir. İradeni ne kadar kuvvetlendirir, faydalıyı faydasızdan ayırabilecek, ayırt edici özelliklerini ne kadar geliştirebiliyorsan hayatının tatlarını o kadar geliştirebilirsin. Bu hayat kitabı sana müthiş bir hediyedir. Açıp kendinden biri ve bütünü okuyabilirsin. Bir şekilde bir zerreyken, kainatın içerisinde o uzak, milyarlarca ışık yılı öteden görünemeyecek kadar küçük bir dünyada yaşar iken, burada var olduğun için o seyrettiğinin aslında bir parçası ve belki de kıymetlisisin. Eşsiz ve bir tane olarak, 200 milyon tane spermden bir tanesi olarak o annenin rahmi yumurtası tarafından seçilmiş olansın. O seçilmişliğin şu anda da devam ediyor ki bu seçilmişliğinin sana armağanı ve hediyesi hayattır. Hayatının kıymeti burada olmandır. Burada kendini bilmen, kendi değerini bilmen ve belki de kendi değerini bilebildikçe sana sunulan, sana ayrılan ya da benim için yeterli dediğin zamanın içerisinde gerçekten var olabilmen ve bunu kıymetlendirip değerlendirebilmendir. Eğer önceliğin sen değilsen sonrası sen olmayacaksın. Öncenin bir bencillik değil ama hep önce ben demenin bencillik olduğunu, kendi merkezinde olmayla ben merkezde olmanın ayırt edileceğini görebildikçe bir bakacaksın ki evet, önce ben var. Ama benim hakkını verdikçe biz var ve bizim hakkını verdikçe hepimiz var. Ama eğer konforunu sadece maddi dünyanın belki sana sunacaklarını amaç edinirsen maddenin kul ve kölesi olma ihtimalin ya da o manevi taraflara kendini açtıkça, kalbinden sevgiyle önce kendini, ondan sonra yansımalarını yıkadıkça, sevginin içindeki koşulları kaldırdıkça, koşulsuz sevgiye kendini açtıkça, bu sefer kalbin seni yıkar. Kalbin yıkandıkça sana kalbin içeriden gel der, buraya gel der. İçeriden içeriye açılan kapıdan, kalbinden içeriye girebildikçe orada o bir kalbin içerisinde kainatı keşfetme şansın vardır. Dışarıda zannettiklerinin içeride zannettiğin ya da gördüklerinin de dışarıya yansıyan olduğunu fark ettikçe hayat aynasında kendini seyreder bulursun. Seyrettiğin o dünya dediğin, anne baba, aile, ülkeler, tüm olaylar dediğinin senin kendi merkezinden nasıl yansıttığını gördükçe de kendini bilenin Rabbini bilmek olduğunu görürsün. Onun için kendini bilmek
gerçekten de tam burada olmak ve burada an içerisinde aynıyı aynada görebilmektir. Ve bu görmek bir buluşmaktır, bir buluştur. Bu buluşun içerisinde kendini buldukça o aracın içerisine gerçekten hakkını vererek kullanmaya geçersin. Bu kul olmaktan kullanan olmaya geçer. Yani kullara kendini kullandırmaktan gerçekten o bir olan için kullanılmaya ve o bir olan için kulluk da Allah'ın eli ayağı gözü olmaya götürür ki senin gözlerinden seyrettiğini, seyredileni gördükçe sevdiğinle sevildiğini ve ne kadar o ilahi aşk ile bütünleştiğini ve bu sefer o aşkın elinden çıkan her işe, ağzından çıkan her kelimeye ve her ifadeye aktığını gördükçe coşarsın. Hayatın kıymeti, değeri artar ki arttıkça sen değerlenirsin. Yaptığın iş değerlenir, enerjin değerlenir, zamanın değerlenir ve öyleyse hayata değer katarsın değerlerinde. Her birimizin an be an seçim hakkı vardır. Hayatımızı çok güzelleştirebilir ya da istersek güzelliği kenara koyabiliriz. Her ifademizle, her duygu tohumumuzla hayata, kader tarlamıza güzellikleri ekebilir ve o güzellikleri belki güzel emeklerimizle, üretim enerjilerimize sulayabilir. Ondan gelen, birden gelen gücün ışığıyla, güneşiyle güçlendirebilir. İrademiz ve doğru kararlar ile yelkenlerimizi şişirebilir ve sevgiyle tüm o dileklerimizi, niyetlerimizi ve ifadelerimizi kabule geçirebilir ve kabulle belki güzel ifadelerle dillendirebiliriz. Dillendirdikçe dönüşüme, hayatın güzel meyveleri vermeye ve o güzel meyvelerden belki yansımalarımıza sunmaya, o yansımaları verdikçe, buyur ettikçe, şükürle, teşekkürle, şu anda belki birbirimize olduğumuz sevgi ve muhabbetle iyi ki varız, iyi ki bunu sipariş etmişiz ve iyi ki buradayım, iyi ki bu hayatın içinde dolu dolu yaşamayı seçmişim. Çok şükür iyi ki bu anlayışta, bu farkındalıkta ve tam da buradayım. Seçimimi de, kendimi de, burada olmamı da kutluyorum diyebiliriz. Ve bu sefer hayat kitabı bize sevgisini, güzelliğini, bildiğini ve birliğini açar ve kainatın sırları, alemin sırları bizden bize açılır. Öyleyse oku kendini, hayatı güzellikleriyle. Başlangıcımız hayırlı olsun. Hoş geldin.